Beypazarı olayı bana göre tam anlamıyla bir skandal. Neden skandal derseniz ortada çok kötü bir süreç yönetimi var. Beypazarı'nın insanları rahatlatmak yerine kafalarını daha çok karıştıran, kurcalayan açıklamaları var. Öte yandan İsviçreli kurumun sunum şekli itibariyle yüzeysel görünen, temellendirilmemiş açıklaması var. Sonuçta ne var? Sonuçta bu konuyu hiç umursamayan ve ben içmeye devam ederim diyenler, hiçbir araştırma yapmadan ben asla içmem diyenler ve tabii ki asıl olması gereken, yani şu işin bir aslını araştıralım, öğrenelim, özümseyelim diyenler var. Yani akıl var, sağduyu var. Şu ana kadarki süreci analiz edelim. Beypazarı vakası başlıyor. Sizlere bir anket yaptım ve şu soruyu sordum. Beypazarı maden suyu ile ilgili çıkan haberler satın alma kararınızı etkiler mi? Anketin sonucunu merak edenler için açıklıyorum. 19.050 kişiden %13'ü haberi duymadım dedi. %12 kararsız olduğunu belirtti. %44 hayır dedi ve %32 evet dedi. Şimdi durumu ele alalım. Beypazarı 1957'den beri faaliyetlerini sürdürüyor. 67 yıllık bir marka. Neredeyse 70 yaşına girecek. Maden suyu kavramı Türkiye'de birçok kişi için bu markayla bütünleşmiş durumda. Fakat bildiğiniz gibi Twitter'da ve çeşitli haber sitelerinde İsviçre'deki ilgili kurumun Beypazarı maden suyunda yüksek oranda bor tespit ettiğine dair içerikler, haberler paylaşıldı. Konu dikkat çekici olunca da bu paylaşımlar hızla yayıldı ve daha çok kişiye ulaştı. Şimdi ilk olarak İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi'nin internet sitesine bir gidelim. Burada bizi resmi açıklamaları karşılıyor. Bu görseli zaten siz de sık sık internette görmüşsünüzdür. Herkes bunun üzerine konuşuyor fakat burada gerçekten ne yazıyor? Zamanında A2 seviyesinde Almancam vardı ama üzerinden yıllar geçti. O yüzden Google Translate'ten faydalanacağız. Google Translate'te belgenin tamamını Türkçe'ye çevirdim sizler için. Bu arada Translate'te zaman zaman hatalar olsa da büyük ölçüde iyi çalıştığını söyleyebilirim. Ve bu çeviride de yaptığı çeviri gayet anlamlı görünüyor. Dolayısıyla buradaki ana noktalara bakalım. Maden suyunda yüksek oranda bor tespit edildiği, Federal Gıda Güvenliği ve Veteriner İşleri Dairesi'nin bu ürünün tüketilmesini tavsiye etmediği belirtiliyor. Tavsiye edilmeme sebebi sağlık üzerinde etkiler oluşturacağı yönündeki iddia. Şöyle ki fetüs gelişimi ve doğurganlık üzerinde uzun vadede etkiler oluşturabileceği öne sürülüyor. Fakat burada şöyle bir sorun var. Bu açıklamada bu iddiayı destekleyen resmi bir kaynak, resmi bir bulgu veya akademik bir bulgu, çalışma yok. Yani belki de var ama açıklamada gösterilmemiş. Ki bazı örneklere ilerleyen kısımda bakacağız. Bu nokta İsviçrelilerin eleştirilebileceği nokta. Siz bor seviyesini ister 1 mg bölü litre olarak belirlersiniz, ister 0,1, ister 0,01. Ama bu istemenin arkasında bir temellendirme olması lazım. Rastgele, gelişi güzel bir isteme olmayacak. Ben yaptım olduğu bakış açısı değil, makul bir açıklama gerekiyor. Tabii neticede açıklama bu haliyle yapıldı ve olanlar oldu. Olay 14 Nisan'da vuku buldu. Beypazarı ise Twitter'da 16 Nisan'da açıklama yaptı. İlk olarak şunu söylemem gerekir ki bence geç bir açıklama yapıldı. Tabii böyle durumlarda sakin kalıp önce bir durumu irdeleyip, kavrayıp, neyin ne olduğunu tam anlayıp ondan sonra açıklama yapmak en sağlıklısıdır. Belki bu yüzden beklediler. Ama yapılan açıklama bence yeterli bir açıklama olmadığı için bu yüzden bekledilerse boşuna beklediler diyebilirim. Peki neden sağlıklı bir açıklama değil, neden iyi bir açıklama değil, bunu konuşalım. Şirket ilk açıklamasında kamuoyunun dikkatine sunarız diyerek 2 belge paylaştı. Belgelerden birisi Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nce verilen doğal mineralli su sertifikası. Sertifikada işletmenin mevzuata uygun şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü, adı geçen doğal mineralli suyun Türkiye'de satışının önünde de, ihracatının önünde de bir engel olmadığı belirtilmiş. Belgenin tarihi önemli tabii ki, 21 Şubat 2024 ve üzerinde verildiği tarihten itibaren 1 yıl geçerli olduğu yazıyor. Haliyle Türkiye'deki otorite tarafından sorun yok gibi görünüyor. Fakat bu 12 ay 1 yıl konusunda şu açıdan da değinmek lazım. Bu bence olağan durum için geçerli. Burada olağan dışı bir durum söz konusu. Bu belgeyi almak için ne kadar sürecek analizler yapılıyor? Bu analizlerin yapılması için bekleniyor mu? Bunları çok bilmiyorum. Fakat eğer kısa bir sürede tamamlanacak bir işlemse, birkaç gün içerisinde, ben firmanın başında olsam ilk olarak bu belgeden bir tane daha alırdım, daha güncel halini. Ve tüketicilerin karşısına çıkarken ikisini bir araya getirir. Bu şekilde sunar, şunu söylerdim aslında. Bakın bu zaten güncel bir belge fakat biz bu duruma istinaden tekrar en güncel versiyonunu da aldık ve size ikisini birden sunuyoruz. İçerideki otorite nazarında da bizim uygunluğumuz bu şekilde tescillenmiş derdim. Şimdi bunu bir kenara
koyup 16 Nisan'daki açıklamadaki o ikinci belgeye geçelim. Bu belge Eurofins tarafından verilmiş ve maden suyunun içerisindeki bor miktarını gösteriyor. Bu belgedeki bilgileri yorumlamadan önce de şunu söylemem gerekiyor. Bu kadar düşük çözünürlükte bir belgeyi ve kritik bir açıklamaya yönelik bir belgeyi, böyle kötü görünümdeki bir belgeyi kurumsal hesaptan paylaşmak kötü bir izlenim bırakıyor. Şimdi bunu da bir kenara koyalım. Bunların hepsi tabii küçük küçük detaylar ama çok önemli detaylar. Bakmayın küçük olduklarına. İlerleyen kısımda çok başka örnekler de vereceğim. Analiz raporuna göre Beypazarı'nda 1.1 mg bor var. Bu değerin yanında gördüğünüz 0.3 hata payı. Hata payı çift taraflı çalışır normalde. Artı eksi iki yönde çalışır. 1.1'den 0.3'ü çıkardığımızda 0.8. Diğer tarafta da 1.1'e 0.3 eklediğimizde 1.4. Bu iki aralığı referans alacağız. Fakat Beypazarı bu tweetle birlikte bir tweet daha atıyor ve oradaki görselde bir açıklama yapıyor. Açıklamada da diyor ki analiz sonucu sapma değeriyle birlikte 0.8 mg bölü litreye denk gelmektedir. Yani bu değer 1 mg bölü litrenin altında olduğu için sorun yoktur demeye getiriyor. Fakat az önce söylediğimiz gibi artı sapmayı hesaba katmıyor. Dolayısıyla bu durumu tırnak içinde şöyle ifade edebiliriz. Veri biraz firmanın işine geldiği gibi yorumlanıyor. Bu doğru bir bakış açısı değil. Açıklamadaki diğer kısımlara bakacak olursak İsviçre kaynaklı bir habere dayandırılarak sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor deniyor. Şimdi burada şöyle bir sorun var. İsviçre kaynaklı bir haber deniliyor ama tamam İsviçre'de belki haberler de çıkmıştır. Fakat referans alınan asıl içerik oradaki dairenin, ilgili dairenin paylaştığı açıklama. Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi. Size de gösterdiğim açıklama. Yani bu bir haber denilip göz ardı edilebilecek bir açıklama değil. Resmi bir kurum açıklaması. O yüzden değerli. Beypazarı yazılı açıklamasında dünyada referans alınan bazı değerleri de paylaşmış. Ki bu güzel bir nokta. Dünya Sağlık Örgütü için 2.4 mg bölü litre, Avrupa Birliği için de 1 mg bölü litrenin referans değer olduğunu belirtmiş. Bu değerler doğru mu diye kontrol edecek olursak, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2022 yılındaki Guidelines for Drinking Water Quality adlı yayınında kılavuz değer olarak hakikaten de 2.4 mg bölü litre değerini bulabiliyoruz. Avrupa Konseyi de yıllar önce 3 Kasım 1998'de 98 Taksim 83 Konsey Direktifiyle içme suları için 1 mg bölü litre değerini referans olarak belirlemiş. Yani bu iki değer doğru görünüyor. Bu arada Avrupa Parlamentosu'nda vekil olan İtalyan Aldo Patriciello 2011 Ekim ayında Avrupa Birliği Konseyi'ne bir soru yöneltmiş. Bu soru Dünya Sağlık Örgütü'nün 2.4 değerine referans alırken Avrupa Birliği'nde bir değerinin referans alınması ile ilgili. Fakat bu soruya ne yanıt geldi bilmiyorum ki gerçekten önemli bir soru bu. Yani tüm dünyada maden suyu tüketenleri ve maden suyundan vücuduna bor geçenleri ilgilendiren bir konu aslında. Bu ek bilgileri verdikten sonra tekrar Beypazarı'nın açıklamalarına dönelim. 19 Nisan'da yeni bir tweet daha var. Ve bu tweette de yine bir rapor paylaşılıyor. Bu rapor İsviçre'de Beypazarı ile ilgili alınan karara temel teşkil eden rapor. Rapora göre 2.2 mg bölü litre bor çıktığı için bu karar alınmış. Ve artı eksi %20 sapma değeri var. Bakın görüyorsunuz buradaki raporda artı eksi olarak gösterilmiş sapma. Bu yüzdesel sapma değerine göre 1.76 ile 2.64 mg arasında değer alabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi burada çok çarpıcı bir nokta daha var. Beypazarı bu açıklamada diyor ki maden suyumuzun değerleri Avrupa Birliği mineralli su kriterlerine ve Türkiye doğal mineralli su kriterlerine uygundur. İsviçre Avrupa Birliği ülkesi olmadığı için mevzuatı farklıdır. Doğru, İsviçre bir Avrupa Birliği ülkesi değil ve mevzuatı farklı olabilir. Fakat bir önceki açıklamada Avrupa Birliği için değerin 1 olduğunu ifade etmişti Beypazarı. O zaman kendileri için çıkan 2.2 nasıl Avrupa Birliği için uygun olabiliyor? Bu kısımda bir soru işareti doğuyor bizler için. Bunun sebebini biraz düşünelim. Beypazarı açıklamasında Avrupa Birliği mineralli su kriterleri ifadesini kullanmış. Az önce gördüğümüz o 1 mg bölü litre değerini ben de orijinal dokümandan arayıp buldum, sizlerle paylaştım. O içme suları için belirlenen değer. O dokümanı incelediğimizde dokümanın içerisinde bir noktada şöyle bir bilgi var. Bu direktifteki kurallar mineralli sulara uygulanmaz deniyor. Çünkü onların içeriği farklı. Ve bizi mineralli sular için 1980 yılında yayınlanan 80 Taksim 777 EEC dokümanına yönlendiriyor. Bu dokümanı da aradım buldum fakat bu dokümanın içerisinde bor miktarına ilişkin bir bilgi yok. O nedenle her ne kadar buradaki direktifler mineralli sulara uygulanmaz dese de Avrupa Birliği yine de 1 mg değerini baz alıyor olabilir mineralli sular içinde. Fakat bundan %100 emin değilim. Eğer bu şekildeyse ki Beypazarı da 1 mg'ı başka bir noktada telaffuz etmişti, o zaman zaten buradan bir uyumsuzluk doğuyor. Şimdi Beypazarı'nın açıklamasındaki diğer ifadeye odaklanalım. Türkiye doğal mineralli sular hakkındaki yönetmeliğe uygun olduğunu belirtmişti. Bu yönetmeliğe gittiğimizde bizi ilgili sayfada ekranda gördüğünüz görüntü karşılıyor. Türkiye gördüğümüz üzere bor için maksimum değeri belirlememiş ve demiş ki o dönem 1 Ocak 2006'dan sonra yayınlanacak
Avrupa Birliği gıda mevzuatına göre tespit edilir. O zamana dek borat miktarına bakılır. Onda da 30 mg bölü litre değeri referans alınır. Avrupa Birliği gıda mevzuatı geniş bir kavram. Bu gıda mevzuatı kapsamında eğer kastedilen yine az önce baktığımız sular için olan dokümansa o zaman yine bir değeri referans oluyor ve yine sorun oluyor. Fakat bunun içinde başka bir doküman varsa onu bilemiyorum. Bir hayli araştırdım ama dokümanı bulamadım. Gördüğünüz gibi hem yerli kurumlar hem de uluslararası kurumlar kafayı karıştıracak hamleler yapıyor. Yani çok özensiz hareket edilmiş. Her yerde belirli dokümanlara atıf verilmiş ama bu atıflar sadece metin içerisinde yazılı ifade olarak geçtiği için, ana kaynaklar orada adreslenmediği için bir şeyler havada kalıyor. Tam olarak aradığınız değere ulaşmak imkansıza yakın hale geliyor. Avrupa Komisyonu'nun RASFF yani Rapid Alert System for Food and Feed isimli gıda ve beslenmeye yönelik hızlı uyarı sistemi adlı bir platformu var. Bu site yabancı sözcüklerle araştırma yaparken karşıma çıktı. Ve 18 Nisan'da burada Beypazarı'na ilişkin paylaşım yapılmış. Konu olarak mineral suyunda yüksek oranda boron tespiti ifadesi paylaşılmış. Risk kararı olarak da ciddi düzey seçilmiş. Avrupa Birliği'nin maksimum eşik değerini burada görme fırsatımız olabilirdi. Fakat maksimum değer kısmı boş bırakılmış. Bu yüzden null ifadesini görüyoruz. Evet, attığımız her bir adımda tam bir şeye yaklaşırken görüyoruz ki yine ilgili kurumlar düzgün net açıklamalar yapmamış. Yine bir şeyler havada kalmış. Yani sorun sadece içeride değil dışarıda da sorun var. Herkes süreci kompleks hale getirmiş. İşte burada Beypazarı'na düşen bir görev vardı. Tüm bu muğlaklığı kaldıracak hamleleri doğru zamanda doğru şekilde yapmalıydı. Fakat özetlediğim yapıyı düşündüğünüzde bence yapamadı. Az önce konuştuğumuz bazı soru işaretleri de bunun göstergesi. Bir kere Beypazarı referans olarak gösterdiği bütün değerlerin asıl kaynaklarını paylaşmalıydı. Biz tıklayarak ilgili kaynağa gidip kontrol edebilmeliydik. Eğer bir yanlışlık görseydik tenkit edebilecektik. Eğer söylediğinin doğru olduğunu görseydik daha fazla güven duyacaktık. Böyle bir süreçle karşılaşsam daha hızlı hareket edip hemen soru işaretlerini gidermeyi yeğlerdim. Ve yaptığım açıklamaları 3 dilde yapardım. Türkçe, İngilizce ve Almanca. İsviçre'de Almancanın yanı sıra İtalyanca, Fransızca ve Romansça da konuşuluyor ama benim elimdeki rapor bana Almanca geldiği için ve büyük çoğunlukta Almancayı konuştuğu için Almanca açıklama yeterli olurdu o diller arasında. İngilizce açıklamayla olayın global boyutunda desteklemiş olurdum. Türkçe açıklamayla da içerideki kendi vatandaşımı bilgilendirirdim. Bu söylediğim bu arada sadece markanın kendi yaptığı açıklamalar için değil. Markanın gösterdiği o raporları da bence 3 dilde yayınlaması gerekirdi. Raporları yayınlamakla da yetinmezdim. Çünkü bugün insanlar okumuyorlar. Tabii okumuyorlar diye yayınlamayacağız değil. Söz uçuyor, yazı kalıyor. Onlar orada kalmalı. Ama bunun yanı sıra görsel bir şekilde de bunu sunardım. Görsellikten kastım bir video aracılığıyla. Şirketimin kurumsal iletişimindeki kişi olabilir. Bunun yanı sıra konunun teknik boyutu hakkında bilgi sahibi olan bir uzman olabilir. Bu kişiler bir araya gelir ve kısa bir videoyla ama bütün soru işaretlerini giderecek ve çok açıklayıcı bir videoyla toplumu bilgilendirirdim. Daha önce de söylediğim gibi atıf verdiğim kaynakların da linklerini paylaşırdım ki insanlar verdiğim bilgilerin doğruluğunu kontrol edebilsin. Mesela kişisel olarak bu yüzden bütün videolarda videoların kaynaklarını açıklamaya link olarak da ekliyorum. Bu zaten etik anlamda yapılması gereken bir şey. Bunun yanı sıra verdiğim bilgiden bir şüpheniz varsa kontrol edin diye yapıyorum bunu. Ve inanıyorum ki zaten bu yaklaşımımdan ötürü videoları güvenerek izliyorsunuz. Yani sözün özü siz öyle bir açıklama yapacaksınız ki işletme olarak insanların sizi eleştirebileceği bir nokta kalmayacak, bir açığınız kalmayacak. İşi başkalarına bırakmayacaksınız. Kendiniz ön plana çıkacaksınız. Ama süreç gösteriyor ki yerli markalarımız bu konuda sınıfta kalıyor. Mesela bir dönem Profilo iflas etti diye haberler çıktı bildiğiniz gibi. Birçok popüler haber sitesi bunu haber yaptı. Ve koskoca bir markayı iflas etmiş, batmış gibi gösterdi. Hatta o gün ben size durumu açıklayan bir video yapmıştım ve Profilo'nun iflas etmediğini göstermiştim. Fakat aslına bakarsanız bu tarz bir videoyu Profilo'nun kendi içerisinde yapması ve bunu hızlı bir şekilde bütün kanallardan izleyicilere yayması gerekirdi. Yani markalar buradayız demeyi bilmeli. Marka olmak sadece reklam vermek değil. Bu tarz durumlarda krizden hızlıca çıkabilmek demek. Bu arada marka kavramına değinmişken Beypazarı ile ilgili ciddi bir eleştirim daha olacak. Umarım bunları dikkate alırlar. İnceleme yaparken firmanın sitesinde kurumsal sekmesinin altında firma profili isimli bir kısım var. Ve burada çok sayıda yazım hatası bulmanız mümkün ve hakikaten bazıları yapılmayacak tarzda yazım hataları. Pek çok da imla hatası var. Ben yazım hatalarının bir kısmını size örnek olması için işaretledim ama hakikaten çok fazlalar. Bunlar kimileri için önemsiz şeyler olarak görünebilir ama emin olun ki çok önemli şeyler. Büyük işletmeler için çok kritik noktalar bunlar. Bu videodaki bu eleştirilerin aslında hepsi bir geri bildirim ve normalde bir şirket bunları bir danışmanlık kapsamında paralı olarak alır ama hakikaten bir amme hizmeti gibi bunları açıklıyorum. Tabi amaç sadece Beypazarı'na yönelik bu açıklamaları yapmak değil. Bu videoyu izleyen
izleyen bir işletmeye sahip olan veya ileride olacak herkesin zihninde bir şimşek çakmasını sağlamak. Böyle detaylar belirliyor nerelere geleceğinizi. Şimdi artık bunları bir kenara koyalım, olayın bilimsel boyutuna bakalım. Tabii ben bu konunun uzmanı değilim fakat sadece bir çıkarıma gelmek istiyorum. O çıkarımı yapmak için de size literatürden bazı çalışmaları örnek olarak göstereceğim. 1998 yılında Bekir Sıtkı Saylı ve diğer araştırmacılar bor maruziyeti ve kısırlık ilişkisi üzerine bir araştırma yapmış. İçme suyundaki bor seviyesi yoğun olan noktalardaki doğurganlıkla bor seviyesinin içme suyunda düşük olduğu noktalardaki doğurganlık karşılaştırılmış ve aralarında bir ilişki saptanmamış. Tabi burada yüksek düşük gibi kavramlar kullanıyoruz ama bu kavramlar çalışmadan çalışmaya da farklılık gösteriyor. Buradaki değerleri az önce gördünüz mesela. 2016'da Malinigra ve 4 diğer araştırmacının yürüttüğü başka bir çalışmada boron maruziyetiyle doğum sırasında bebeğin büyüklüğü arasında ters ilişki olduğu saptanmış. Yalçın Duydu ve 14 diğer araştırmacının 2018'deki çalışmasındaysa günlük yüksek boron maruziyetinde düşük, ölü doğum, yeni doğan ölümü, erken doğum, bebeğin ağırlığı gibi konularda boronun bir etkisi olmadığı saptanmış. 2021 yılında Çinlilerin yaptığı bir çalışma var. 17 araştırmacı birlikte bir çalışma yürütmüş. Çalışma fareler üzerinde yürütülüyor ve erkek farelere oral yolla yüksek düzeyde bor veriliyor. Buradaki düzeyler 25, 50 ve 100 mg. Bu yüksek doz bora maruz kalan fareler dişi farelerle çiftleştirildiğinde 100 mg bor alanlarda onların çiftleşmesi sonucunda fetüs oluşumunda kayda değer seviyede düşüş gerçekleşmiş. Böylece bu çalışma çok yüksek bor seviyesinin doğurganlığı etkilediğini gösteren bir çalışma. Ama %100 ispatı mı? Tabii ki değil. Sonuçların başka çalışmalarla yenilenmesi gerekiyor. Bu çalışmanın da daha derinlemesine irdelenmesi gerekiyor. Ben bütün çalışmayı şu anda baştan sona detaylı okumadım. Çalışmanın araştırma deseni tamamen doğru mu bunu kontrol etmedim. Sadece araştırmanın sonucunu söylüyorum size. Neden sadece sonuç odaklıyım? Dediğim gibi bir çıkarım yapmaya çalışıyorum, oraya geleceğim. Mart 2020'de Kanada hükümeti içme suyundaki bor miktarına ilişkin bir rapor hazırlamış. Raporun içerisinde borun sağlık üzerindeki etkilerine yönelik de bir başlık bulunuyor. Orada aslında vücudumuz için gerekli bir element olmadığına vurgu yapılmış ama insan için faydaları olabileceği de belirtilmiş. Öte yandan insanlara ilişkin bazı çalışmalarda borun üreme ve gelişme üzerinde etkileri olabileceği sonucunun çıktığını ama bu araştırmaların araştırma tasarımı açısından kısıtlara sahip olduğunu ve bu nedenle risk değerlendirme için kullanılamayacaklarını belirtmiş. Hayvanlarda yapılan çalışmalarda da yüksek doz borun üreme sistemini etkilediğini, bu sonucun insan çalışmalarındaki sonucu desteklediği belirtilmiş. Ancak gördüğünüz gibi bize yine %100 böyledir şeklinde bir çıkarım yapmıyor. 17-18 Kasım 2022'de 2. Uluslararası Maden Suyu Kongresi yapılmış. Kongrenin bildiri kitabında Armağan Begüm Özel ve diğer araştırmacılar tarafından yapılmış bir araştırma var. Bu araştırma Türkiye'deki şişelenmiş suların boron seviyesi hakkında. Bildirinin bir bölümünde Dünya Sağlık Örgütü'nün 96 yılındaki kaynağına ve bir akademik çalışmaya atıf yapılarak bir kişinin günlük kilogram başına 0,4 mg boron alabileceği belirtilmiş. Bu kabulle de 70 kiloluk bir kişinin günlük 28 mg boron alabileceği şeklinde bir hesaplama yapılmış. Fakat ne Dünya Sağlık Örgütü'nün kaynağında ne de diğer kaynakta ben direkt olarak 0,4 değerini görmedim. Çok aradım ama görmedim. Ctrl F'le de aradım, görsel olarak da aradım, bulamadım. Tahminim şu ki Yazbek ve diğerlerinin yazdığı makalede içme suyundan günlük olarak 0,2-0,6 mg bor alınabileceği yazılmış ve bu makalede Dünya Sağlık Örgütü'nün 96 yılındaki kaynağına atıf verilmiş bu yazılırken. Bahsettiğim bildiride de direkt olarak muhtemelen bu makaleye bakılmış. 0,2 ile 0,6'nın ortalamasından 0,4 değeri alınmış. Fakat o makalede de bu değer kilogram başına bir değer olarak ifade edilmiş görünmüyor. O nedenle gözden kaçırdığım bir şey yoksa ben bu yapılan hesabın hatalı bir hesap olduğunu düşünüyorum. Aynı bildirinin sonlarında Türkiye'de en yüksek bor miktarının maden sularında 8 mg bölü litre olarak çıktığını, en düşükse 0,2 mg bölü litre çıktığını belirtmişler. Maden sularının genelde 200 mililitre şişede olduğunu düşünürsek bu değerleri 5'e bölüyoruz ve şişe başına 1,6 mg ile 0,04 mg değerle karşılaşıyoruz. Ve denilmiş ki çalışmada günde 10 şişeden fazla içilmezse Dünya Bankası'nın değeri açısından bir sıkıntı olmaz. Fakat Dünya Bankası'nın o kaynağına gittiğimizde günlük değer 13 mg bölü litre olarak ifade ediliyor. Yetişkinler için günlük kabul edilebilir güvenli aralık bor değeri toplamda 1 ila 13 mg arası. Yani sizler de bir hesap yapacaksanız bu değeri baz almak daha doğru. Ayrıca sadece maden suyundan değil, havadan, yiyeceklerden, içeceklerden ve diğer sıvılardan, sulardan yine bu boru aldığımızı unutmayın. Hesaplama yapacaksanız bireysel olarak bunları da hesaba katın. Şimdi sizlere bahsettiğim bu örnek akademik çalışmalar ve raporlar dışında başka çalışmalar da bulabilirsiniz. Ararsak buluruz. Şu an biz bir bilimsel makale yazmadığımız için konuyu bu perspektifte ele almadığımız
olmadığımız için daha detaya inmedim. Benim gelmek istediğim nokta başkaydı dediğim gibi. Ben bir çıkarım yapmayı hedefliyorum. O çıkarım da şu. Kanada'nın hazırladığı raporda da gördüğümüz gibi evet araştırmalar var ama bu araştırmaların kısıtları da var. Savların doğrulanabilmesi için, yani gerçekten de borun fetüs oluşumunda ve doğurganlık üzerinde kayda değer bir etkisinin olup olmadığının tam anlamıyla anlaşılabilmesi için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Geniş örneklemlere ihtiyaç var. Araştırma desenleri doğru kurgulanmış çalışmalara ihtiyaç var. Bu saydıklarım arasında da bunlara uygun olanlar olabilir ama dediğim gibi sayılarının artması, daha önceki sonuçların başka araştırmalarda, başka bölgelerde de doğrulanması gerekiyor. Örneğin stresin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi tahmin ediyorum ki bütün doktorlar tarafından onaylanacak bir konudur. Herkesin mutlak anlamda konsensusa vardığı bir konudur. İşte burada da kesinlikle bor insan sağlığı açısından bu başlıklarda zararlıdır denilebilmesi için daha fazla çalışma gerekiyor. Burada Beypazarı'na şöyle bir öneri daha vermiş olalım. Bu konuda mesela üniversitelerden araştırma talep edilebilir. Tabii conflict of interest denilen çıkar çatışması durumunun yaşanmaması için maddi bir şekilde değil, bunun tamamen bir rica üzerine üniversitelerinde bilimsel metodolojiye uygun olarak bu araştırmayı yapması doğru olan senaryo. Evet, gelelim artık bu videonun son sözüne. Verdiğim örnekleri eksik olarak düşündüğüm ve eleştirdiğim noktaları gördünüz. Düzeltilebilecek şeyler, çok kolay düzeltilebilecek şeyler. Beypazarı hala çok daha sağlıklı açıklamalar yapabilir. Ama gördüğünüz gibi düzeltemediğiniz takdirde marka değeriniz olumsuz etkileniyor. En azından bireysel anlamda bir tüketici olarak ben böyle olduğunu düşünüyorum. Peki nasıl yükselteceğiz marka değerimizi? Bu zamana kadarki videolarda belirli başlıklar altında bunu ele aldık. Bugün de insan kaynakları perspektifinden ele alalım. Doğru insanları doğru yere konumlandırırsanız o zaman marka değerinizi yükseltebilirsiniz. Bugün eleştirdiğimiz bu noktaları şirket içerisinde birileri gördüğünde burada hata yaptık, bunu şöyle düzeltelim, burayı böyle yapalım dediğinde doğru insan kaynağını istihdam ettiğinizde marka olma ihtimaliniz artıyor. Türkiye'de evlerinde oturan, çalışmayı bekleyen, çok iyi üniversitelerden, çok iyi yerlerden mezun olmuş gençleri şirketinizde getirip belirli pozisyonlara entegre ettiğinizde marka olma ihtimaliniz artıyor. Fakat bunu pek yapan çıkmıyor. Bakın size şöyle bir örnekle açıklayayım. Ben İTÜ mezunuyum. Yüksek lisansımı da İTÜ'de yaptım. Doktoramı da orada yapıyorum. 12 senedir İTÜ'de okuyorum ve pek çok öğrenci de görme fırsatım oldu. Dolayısıyla bir İTÜ mezununun az çok ne seviyede olduğunu tahmin edebiliyorum. Ortalama bir İTÜ öğrencisini. Onun potansiyelini kestirebiliyorum. Ocak ayında İTÜ'den Okan Bayram adlı bir kardeşimiz intihar etti. Belki bir şekilde basında karşınıza çıkmıştır. Kampüsteki inşaattan atlayarak. İTÜ uçak ve uzay mezunu olduğu basında yer aldı. Fakat kampüsteki kahvecide çalışıyormuş. Şimdi belki intiharın arkasında başka bir sebep vardı. Bunu bilemeyiz. Ama basında genellikle bu şekilde anlatıldı. Yani bu iş problemleri, geçim sıkıntıları. Şimdi asıl sebep bu olsun veya olmasın. Allah rahmet eylesin. Biz diğer kısma odaklanalım. İTÜ uçak uzay mezunu pırıl pırıl bir genç kampüsteki kafede çalışıyor. Böyle kişileri doğru yerler istihdam etmiyor. Bugün İTÜ'ye, Boğaziçi'ne, ODTÜ'ye girin kampüse, gözünüzü kapatın, rastgele dolaşın, elinizin değdiği ilk kişi meclisteki vekillerin %50'sinden daha üst seviyededir. Şu anki yaşında, şu anki haliyle. Bunu çok net şekilde söyleyebilirim. Her alanda bu kişiler o kişilerden daha yetkindir. Sebebi şu ki oldukları noktaya, yani o üniversiteye tamamen kendi çabalarıyla, emekleriyle gelmişlerdir. Ve o emekle gelmenin onlara kazandırdığı tonla kazanım vardır. Ama bu insanlar, bu gençler o kazanımları kullanamıyor. Çünkü doğru yerde istihdam edilmiyor. Çünkü onlara istihdam olanakları açılmıyor. Bu ülkenin pek çok koca markası bunu yapmıyor. Herkes ucuza adam çalıştırma derdinde. Bunun peşinde koşuyor. O yüzden marka olmak isteyen Türkiye'deki bütün şirketlere benim tavsiyem bu. Marka olacaksan, olmak istiyorsan doğru insana yatırım yapacaksın. Sen doğru insana yatırım yaptığın takdirde doğru insan da kendi birikimiyle senin şirketine yatırım yapmış olacak. O zaman marka olacağım demene gerek kalmayacak. Çünkü zaten marka olmuş olacaksın.